Herkese tekrardan selamlar. Bugün PlayStation 5 Pro'nun çıkması hakkında biraz konuşacağım. Uzatmadan konuya başlayalım. PlayStation 5 Pro'nun çıkış fiyatı biz Avrupa bölgesinde sayıldığımız için 800 Euro. Anlık kurdan çevirince 30 bin liraya denk geliyor. Vergilerle, lojistik masrafıdır, cartçurtla beraber 40-45 bin lira gibi bir fiyat olacağını söyleyebilirim konsolun ama minimum 40 bin lira olur. Amerika'daki değerli arkadaşlar ise bu konsolu 700 dolara alabiliyor. Arada TL olarak Amerikan fiyatıyla bize çıksaydı 7 bin lira gibi bir fiyat fark var. Yanlış bilmiyorsam şu an 700 doların 23 veya 22 bin lira gibi bir para yapması lazım. 23 bin TL'den hesaplarsak 7 bin liralık fiyat farkı var Avrupa ile Amerika arasındaki fiyatlandırma politikasına göre. Ve aşağıya da şey yazmışlar. Vertical stand işte ayrı satır yazmışlar. Yani dikey sabitleme standı ayrı satılacakmış. Ve konsolda da Blu-ray yani disk oynatıcı yok herhangi bir şekilde. Abi bu konsolu ne için satıyorsunuz dedikleri zaman da bize şu cevabı veriyorlar. Hani PlayStation 5'e göre daha güçlü bir GPU'su var. Dolayısıyla daha güçlü bir şekilde render alabilecek makine. PSSR desteğini getirmişler. Nvidia'daki DLSS'nin aynı teranesi. Hiç önemsiz yani konsolla. Ray Tracing'i update etmişler yani geliştirmişler. Hani ışın izleme teknolojisi biraz daha gelişmiş olacak. Konsolu insanlar niye bekliyordu biliyor musun? GTA 6 PlayStation 5 Pro'da 60 FPS olacak diye. Evet, lansman veya tanıtımda öyle bir şey de söylemediler. GTA 6 60 FPS de olacak demediler. Ben size şunu söyleyeyim. PlayStation 5'te de PlayStation 5 Pro'da da GTA 6 çıkınca 30 FPS paşa paşa oynayacağınız iki konsolda 60 FPS seçeneğini sunmayacak. Eğer sunsalardı zaten PlayStation 5 Pro'nun tanıtımında GTA 6 için 60 FPS oynatacağı vaadini verirlerdi. Vaat vermediklerine göre ve oyun ertelenmezse bir sene sonra çıkacağı için ve geliştirici kiti belki PlayStation 5 çıkmadan önce gönderildi Rockstar'a, her neyse. Yıllardır geliştirilen bir oyun için 60 FPS vaadini veremiyorsa Sony, demek ki bu konsoldan bir cacık olmayacak demektir. Yani PlayStation 5 alabilirsiniz. Hani PlayStation 5 Pro alıp da GTA 6'yı 60 FPS oynamak bence artık bir hayal. Umarım yanılırım. Fakat öyle olacak gibi hani. Yoksa zaten verirlerdi vaadi çoktan ve satış rakamları ilk günden patlardı. Belki hala ilk günden alacak enayilerde olacaktır Avrupa Amerika bölgesinde de. Ama konsolun fiyatı baya fazla. Şimdi neden peki bu insanlara enayi dedim biliyor musunuz mu? Bugün PlayStation 4'te, PlayStation 4 Pro'da da son çıkan eksklusif oyun Ghost of Tsushima olabilir ama PlayStation 4 için ve PlayStation 4 Pro için hadi son çıkan eksklusif oyunu biz The Last of Us Part 2 dersek bu iki konsolda The Last of Us Part 2 30 FPS oynatıyordu. 60 FPS oynatmıyordu. PlayStation 4 Pro biraz daha iyi grafikli 30 FPS oynatıyordu. PlayStation 4'ün normal sürümünde ise yani biraz daha düşük grafiklerle oynatıyordu. Fakat ikisinin de frame rate'i 30 FPS'ti. Hadi konsollarda 30-60'a çok takılmaya gerek yok. Fakat konsoldaki 30'la konsoldaki 60'ın da gene çok ciddi bir farkı var ama hani şöyle söyleyeceğim, bu kadar para vereceğiniz konsola 800 Euro vereceğiniz ve konsol size GTA 6'yı 60 FPS oynatmayacak ve yüzsüz gibi insanlardan 800 Euro istemenize rağmen GTA 6 için bir 60 FPS vaadi veremiyorsunuz. Ben şunu anladım. GTA 6'nın optimizasyonu bok gibi çıkacak. O yüzden çıktığı gün GTA 6 hem PlayStation 5 Pro'da 30 FPS olarak çalışacak. Belki PlayStation 5 Pro 30 FPS'i biraz daha iyi grafiklerle verir. Belki Ray Tracing açık bir şekilde 30 FPS'te verebilir. Duruma gelebilir. Çünkü güç farkı acayip fazla. Fakat ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir konsol güç farkı için alınmaz. PlayStation 4'ü ben uzun zamanlar kullandım aynı şekilde. PlayStation 3'de öyle. PlayStation 4'ün de temel slim versiyonunu, PlayStation 3'ün de FAT versiyonunu kullandım. Yani PlayStation 4 tarafından bakacağımız zaman hiçbir zaman gidip de Pro almamışım demedim. Neden? Neden diyeyim ki? Bu konsol The Last of Us Part 2'yi de 30 FPS oynatıyor. PlayStation 4'te 30 FPS oynat. PlayStation 5'te de GTA 6 özelinde böyle bir durum olacağını söyleyebiliriz ve şöyle bir şey var. The Last of Us Part 2 çıktığında PlayStation 4 6 senelik bir konsoldu. PlayStation 4 Pro ise 4 senelik bir konsoldu. GTA 5'in çıkışına bakıyoruz. PlayStation 5 daha 5 seneye gelecek. 2025'te çıkacağını varsayarsak GTA 6'nın. PlayStation 5 Pro bir senesini bile doldurmamış olacak. Baktığımız zaman burada bir mantıksızlık var. Yani ben PlayStation 5 Pro'nun alınması için GTA 6'da 60 FPS verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir konsola cidden bu kadar para verilecekse bundan sonra çıkacak tüm oyunların 60 FPS vereceği vaadiyle çıkması lazım. Özellikle PlayStation eksklusivlerinin 60 FPS altında oynamama vaadiyle çıkması lazım. Bu kadar pahalı bir konsol çıkaracaksanız. Ben o yüzden mantıksız olarak görüyorum. Böyle bir vaat vermediler. Bu kadar parayı isteyip de insanlara güç farkı diye yutturmanız saçmalık. O gücü kullanamadıktan sonra o anlattığınız ne PSSR'ın, ne Ray Tracing'in, ne GPU render'ının hızlandırmasının artık her ne boksa işte bunlar sadece sayısal değerlerle kalıyor. Herhangi bir şekilde frame rate'e dönüşmüyor. Frame rate'e dönüşmedikten sonra kim ne yapsın PlayStation 5 Pro'yu? İstersen RTX 4090 GPU tak, GTA 6'da 60 FPS veremezse bu konsol ağzına sıçarlar senin sonra, yani başka hiçbir şey de demiyorum ben. Video bu kadardı. Kısacası ilerleyen dönemlerde 60 FPS vaadiyle
sunmazlarsa bu PlayStation 5 Pro konsolunu bu kadar pahalı 800 euroluk fiyatına rağmen PlayStation 5 Pro falan filan almayın. Ben burada tamamen olay frame rate açısından bakıyorum. Elbette ki GTA 6 2 konsolda 30 FPS oynatsa bile büyük bir ihtimalle PlayStation 5 Pro biraz daha iyi grafikte oynatacaktır. Fakat aradaki tek fark bu. Günümüz oyuncuların hepsi frame rate'e bakıyor ve o aradaki grafik farkı hiç öyle bir şey değil arkadaşlar. Lansmanda zaten bir tane video gösterdiler. PlayStation 5 ile PlayStation 5 Pro arasındaki farkı gösterdiler. Ve ben o görüntüde kör olduğum için büyük ihtimalle hiçbir fark göremedim. En kısacası şunu demeye çalışıyorum. PlayStation 5 Pro ileride çıkacak Sony tarafından birinci parti oyunlarda 60 FPS vaadi vermediği sürece çöp bir konsol olarak kalacak. Ben şahsen böyle düşünüyorum. GTA 6'da bence iki konsolda 30 FPS'i görecek ve optimizasyonda rezalet bir şekilde çıkış yapacağını düşünüyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın.